Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere marjindeki borçlanma sorunundan bahsedeceğim. Yani marjinde borç alıyorsunuz, işlem yapıyorsunuz ama borcu geri öderken sıkıntı yaşıyorsunuz. Yorumlarda çok geliyor. Telegram'dan da bana ulaşıyorlar. Bundan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Öncelikle şunu belirteyim. Biliyorsunuz ki Binance'te komisyon indirim kısmı var. Bakın şurada marjin masraflarını ödemek için BNB kullan diyor. Sizde bu açıksa siz ödemelerinizi normal bir şekilde yaptığınız halde otomatikman elinizde BNB olmasa da BNB tarafından da sizden borçlandırılıyor arkadaşlar. Ben bu açıkken göstereceğim. Bunu isterseniz kapatabilirsiniz ama tabii ki bu indirim sağlıyor size. Yani faizleri bununla ödemiş oluyorsunuz ve %5 indirim kazandırıyor size. Bunun bilincinde olalım. Ben bunu açık olarak göstereyim size. Açık olmadığında zaten BNB ile işiniz olmayacaktır. Görüyorsunuz spot cüzdanımda 155.69 USDT var. Tahmini değer önemli değil. Miktarına bakın 155.69. Şimdi bu işlemlerden sonra elimizde ne kadar kalacak bunu da görelim. Tabi stabil bir coin almayacağım için değerler değişebilir. Şimdi arkadaşlar ilk başta margin bölümünde nereden işlem yaparız? Şu alım satım kısmı var ya, buraya geliyoruz. Şurada margin bölümü var. Şunu da göstereyim size. Bakın alım satımda spot piyasasına geldiğinizde ya da piyasalardan göstereyim. Şu yanında 10x 5x işlemler var arkadaşlar. Bakın spot piyasasında yaptığınız işlemler kaldıraçsız borç almadığınız işlemler. Yani yanlarındaki rakamlar önemli değil spot piyasasında. Ama bu rakamlar neyi temsil ediyor derseniz, bu rakamlarla vadeli işlemler değil de margin işlemleri yapabileceğinizi söylüyor. Yani mesela DOT'la margin bölümünde işlem yapacaksanız 10x kaldıraç kullanabilirsiniz. Yani paranızın 10 katı borç alabilirsiniz anlamına geliyor bunlar. Daha fazla uzatmayalım. Alım satım kısmında şurada margin bölümü var arkadaşlar. İşlemlerimizi buradan yapacağız. Ama ilk başta ya şuradan ya da cüzdan bölümüne girip marjine gelin. Şuradaki transfer tuşuna basın. Buradan da bakiyenizi aktarın. Zaten ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Ben hemen 155.69 dolarımı buraya aktardım. Yani Tether, dolar fark etmez. Gördüğünüz gibi artık marjin bölümünde bakiyem. Şimdi düşük bakiyeleri gizle diyorum. Gördüğünüz gibi sadece bu var. Alım satımım yok. Şurada çok ufak bir miktarda 1 inç coin'im var. Şimdi tekrardan ondan alım yapacağım. İlk başta borcu nasıl alabiliriz? Şurada borç al kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklayıp buradan istediğiniz coin'i, yani burada olan istediğiniz coin'i borç alabilirsiniz. Mesela ben buradan 1 inç alacağım. Tabi daha pratik yolları da var bunların ama ben asıl amacı videonun aldığımız borcu nasıl geri ödeyebiliriz onu göstermek istiyorum. Mesela burada Max'a tıklayıp direkt almanızı tavsiye etmiyorum. Bakın ilk başta geri gelelim. Şurada gördüğünüz gibi şu anda hiçbir borç alımı olmadığı için toplam borç burada 0 gözüküyor zaten. Likidasyon değerim bana burada diyor ki %90, 999, yani çok düşük miktar, düşük risk diyor. Ama ben buradan borç aldığımda bu risk aldığım anda artacak arkadaşlar. Bunun için de şuradaki max'ı değil de benim size tavsiye ettiğim oran maksimum %40, hadi abartın %45 olsun, %50'nin üzerine çıkmanızı tavsiye etmiyorum. 120'nin %40'ı da kaç olsun? 50 falandır ama ben 40 alacağım. 40 inç alalım. Tamam, bu yeterli benim için. Al dediğimde bakın 99.99'dan 1.75'e düştü. Bu bar önemli. Paranızı likide ediyor. Buna dikkat edin. Ben tabii ki çapraz bölümünde yaptım. İzoleden de yapabilirsiniz. Şuradan da sanırsam coin'in 3x 5x'i değişiyordu ama şu anda değişmiyor artık. Neyse, girmeyelim oralara. Lafı uzatmayalım. Şimdi al sat bölümüne gelelim. Biraz kafa karıştırıcı işler yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben borç aldım. Şimdi düşük bakiyeleri gizleyeyim. Artık 155 dolarım var. Ekstra da 40 incim var arkadaşlar. Yani 40, şurada inç diyor okuyayım ben bunun. One inch. 40 inç token'ım var elimde. Şimdi margin bölümüne geldim. Buradan şuradan tıklayalım şuraya. Buradan istediğiniz coin'le işlem yapabilirsiniz. Yani şimdi USDT üzerinden işlem yapacaksanız buradan tabii aralardan geçebilirsiniz. Elinizdeki 155 dolarla yapar. Şu anda bende olduğu gibi. Ben 1 inç kullanmak istiyorum. Mesela şuraya 1 inç yazdığımda sadece USDT ve Bitcoin ile işlem yapabiliyormuşum. Ben USDT ile işlem yapayım. Şimdi burada geri öde kısmı var. Burası önemli. Bakın ben piyasa emrini beklememek adına piyasa emriyle işlem yapacağım. Buradan al kısmı ile işlem yaparsam gördüğünüz gibi elimdeki USDT ile alacak. Yani tekrar 1 inç token alacak. Sattan yaparsam da 40 inci satacağım. Tamam, mantığı bu şekilde. Sata girelim. Bakın burada normal borç al geri öde diyor. Bak, borç ala tıklarsanız gördüğünüz gibi buradan 121'e kadar ekstra alım yapabiliyorsunuz. Buradan borç almayı kullanmayın arkadaşlar. Kafanız karışır. Yaptığım gibi cüzdan bölümünden borç alın. Buradan normali seçin. Tamam mı? Normal. Buradan normalle işlem yapın.
Normale geldik. Burada tutar şey önemli. Bakın tutara bastığında zaten burada birinçin miktarını girecek. Toplama bastığında da bunun USDT değerini girecek. 5 ile 4'ü çarpın 205 kafaca. Tutarı seçiyorum. Sat diyorum. Bu fiyattan elimdeki 40 inci komple sattı. Cüzdana tekrar geldiğimizde gördüğünüz gibi birincin miktarı çok düşük. Kullanılabilir. Borcu tabii ki bu kadar. Ekstra olarak da 150 dolarım 360 dolar oldu. 2'ye katlandı. 2'den daha fazlaya katlandı. Neyse artık. O şekil bir şey oldu arkadaşlar. Şu anda ne yaptık? Elimizdeki birinçleri sattık. Borç aldığımız birinçleri. Şimdi geri gelelim. Biz borcu ödemeyelim. Ve paramızı buradan çekmeye çalışalım. Ne yapacağız? Spot giriyoruz buraya. Spot'a geliyoruz. Transfer diyoruz. Şuradan çapraz marjini. Ben çünkü çapraz marjinde yaptım. Buradan da USDT'mi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bakiye yok gözüküyor arkadaşlar. Hatta şunu yukarı yapalım. Gördüğünüz gibi yine bakiye yok gözüküyor. Neden? Çünkü paranız borçta. Siz bu borcu ödemeden paranızı buradan çekemezsiniz. Şimdi borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Buna gelelim. Buradan geri ödeme kısmına bastığınızda şurada gördüğünüz gibi birinci token çıkıyor. Ne diyor bende? Bu kadar borcum var diyor. Bunu böyle yapmanıza gerek yok. Bakın tekrardan cüzdan bölümüne gelin. Margin ve şurada yalnız borçları gör diyor. Buna tıkladığınızda hangi coin'den ne kadar borcunuz olduğunuzu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben BNB ile işlem yapmadım ama videonun başında gösterdiğim gibi BNB %5 komisyon ücreti öde ibaresi açık olduğu için burada faizleri, bakın faizleri, borcu değil, faizleri BNB üzerinden alıyor ve %5 indirimli alıyor. Oradan bir indirim kazanıyorsunuz. Onun için de buradan indirim çıkmış gözüküyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz borcumuzu geri ödememiz lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bakın ne kadar borcumuz varmış bizim? 40, değil mi? Hemen bu 40'ı aklınıza tutun. Alım satıma gelin. Buradan birinç USDT bölümüne gelin. Tabi o pariteyi siz belirleyin artık neyle işlem yapıyorsanız. Ben videoya özel bunu gösteriyorum. Şimdi burada yine tekrardan normal olsun arkadaşlar. Buradan geri ödemeyi yapmayın, kafanız karışır. Al kısmına geliyorum. Çünkü elimdeki USDT'yi satacağım. Yani ne olacak? Bilinç alacağım bununla. Şuradan borç alı değil de normale yapıyorum. Tutar bilinç tutar yapıyorum. Ya da tutar yapalım. Burada ne kadar bilinç lazımdı? Bize 40 tane lazımdı değil mi? Ben bunu 41 yapıyorum arkadaşlar. 41 mi yapayım? 40'tan fazla yapmam lazım. Çünkü borcu da var ya şu anda. Kaç yapalım? Değeri 5. Bunun 10 birim olması lazımmış. 42 yapalım. Çünkü minimum satmak için arkadaşlar biliyorsunuz Binance'te alım satım kuralı var. Bir şeyden satmak için elinizde minimum 10 dolarlık değere ulaşması lazım. Bu da 5 dolar olduğu için 2 tane yaptım. 10 dolar ve satabileceğim. Hatta 3 yapayım garanti olsun. 43 tane alıyorum şu anda. Al diyorum. Piyasa emrinden. Evet, gördüğünüz gibi bakiyem 140 dolara düştü. Sıkıntı yok. Şimdi margin bölümüne tekrar gelelim. Düşük şunu kapatalım, şunu açalım. Bakiyelerimiz neymiş? Artık 42 incimiz var ve bunun 40'ı borç. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun üzerine tıklayalım. Geri ödeye tıklayalım. Maksimum diyelim. Benim tüm borcumu şimdi buradan kapatacak. Evet, gördüğünüz gibi artık şurada yalnız borca tıkladığımda bakın sadece BNB var elimde. Artık borcum kalmadı arkadaşlar. Yani birinci borcum kalmadı. Şimdi tekrardan bakiyemi çekmeye çalışayım. Bakalım ne olacak. Hatta ilk başta yapalım. Bakiye çekmeden önce biliyorsunuz fazladan almıştım 2-3 tane. 3 tane fazladan almıştım. Gördüğünüz gibi oradan komisyon da düşmüş. 2.96 kalmış. Bunu satacağım şimdi arkadaşlar. Çünkü artık bununla işim yok. Birinci istemiyorum. Normal yapıyorum. Hepsini diyorum. Satıyorum. Şu anda hepsini sattım. Çok ufak, çok ufak bir miktar kaldı elimde. Tamam, sıkıntı yok. Geri gelelim yine marjin bölümüne. Düşük bakiyelerimize bakalım. Gördüğünüz gibi elimizde sadece USDT gözüküyor ama çok ufak miktarda yine birinci tokenımız var. Küsurat kaldı çünkü. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Burada da bizim BNB borcumuz var. Tekrardan ne yapacaktık? Paramızı buradan çekecektik. Bir deneyelim bakalım paramızı çekebiliyor muyuz? Çapraz marjin üstte. Buradan USDT'mizi seçelim. Ve gördüğünüz gibi 155.15'ini bize çektiriyor. Ne kadar varmış bizim? 155.15. Küsuratlar yine burada kalacak sanırsam. Bir deneyelim, bir çekelim. Canlı olarak bir çekelim. Yok, hepsini çek dedi. Tamam. Güzel. Ama geri geldiğimizde bakın tekrardan alalım başa. Cüzdana geldiğimizde margin bölümünde burada gördüğünüz gibi %999 yazmıyor da 8.19 yazıyor arkadaşlar.
8.19 yazmasının sebebi, bakın borcunuzu şuraya tıklayıp görebilirsiniz. BNB'den borcunuz var. Biz bunu nasıl kapatabiliriz? İki yolu var arkadaşlar. Ya piyasalar bölümüne gireceksiniz ve buradan elinizde ne varsa artık BNB destekleyen, BNB paritesini destekleyen şuradakilerden, mesela şu anda bizde USDT var. Buradan gelip BNB satın alacaksınız ve bu margin bölümüne aktarıp borcunuzu ödeyeceksiniz. Ya da ikinci olarak da ne demiştim ben? Elimizde çok düşük miktarda 1 inch token var. Biz bunu ne yapabiliriz? Bunu satışta kullanamıyoruz. Çünkü minimum 10 birim olması lazım elimizde. Bundan dolayı da şurada BNB'ye dönüştür tuşu var arkadaşlar. Bunu 24 saatte bir kere yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Bunu dikkat edin yani. Dönüştüre tıklıyorum. İşlem masrafı falan filan. BNB değeri ne kadarmış arkadaşlar? 3012. Benim borcum ne kadarmış? Geliyor bakıyorum. Kaç sıfır? Şöyle bakalım. 4015. Yani benim borcumu rahatlıkla karşılıyor. Ne yapalım hemen o zaman? BNB'ye dönüştüre tıklıyorum. Buradan coin'imi seçiyorum ya da tümüne bas. Dönüştür, onayla. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Yine borçları gösterelim. BNB'ye tıklıyoruz. Geri öde diyoruz. Buradan max deyip onaylıyorum. Ve artık hiçbir borcum kalmadı. Gördüğünüz gibi değer 999 oldu arkadaşlar. Şurada da borcunuz yok gözüküyor. Borçlarınızı bu şekilde ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video anlaşılabilir olmuştur. Çünkü margin bölümü biraz karışık. Çok fazla detaya girmeden değinilmesi gereken yerlere değinmeye çalıştım arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.